Bugüne dikkat. Bugün FED günü arkadaşlar. O yüzden bugüne dikkat. Saat 22.00 civarlarında FED'in yapacağı ve piyasaları açıklayacağı faiz kararları var. O yüzden dolar, altın, gümüş, euro, sterlin ve bitcoin bu faiz kararından nasıl etkilenebilir? Şimdi sizlerle birlikte bunu burada bulacağız. Gram altın özellikle patlamaya hazır bomba gibi karşımızda duruyor. Gram gümüş gene patlamaya hazır bomba gibi beklemekte. Dolar endeksini anlatacağım. Dolar endeksinde teknik olarak 103 seviyesini bekliyordum ve bu 103 seviyesine doğru aşağı yönlü hareket yaşadık. Şimdi peki bugün FED'in yapacağı kararlar ve açıklayacağı, piyasaya açıklayacağı faiz kararları sonucu dolar, altın, gümüş, euro, sterlin ve bitcoin ne olur? Bunu burada sizlerle birlikte bulup konuşacağız. Çok basit bir şekilde bunu sizlere anlatacağım. Doların, altının ve gümüş yatırımcısı arkadaşlarım da beni net olarak anlayabilmesi için sevgili dostlarım, sizler için basitleştirilmiş bir şekilde bu videoyu sizlere sunacağım. Şimdi bugünkü saat 22.00'da arkadaşlar FED faiz kararında 0,50 bas puanlık FED bir faiz artış kararına gider ise bu zaten piyasaların beklediği doğrultuda, yani altın ve gümüş yatırımcıların beklediği doğrultuda bir karar olacak. Saat 22.30'da Powell'ın yapacağı konuşmalar olacak ve Powell bu yapacağı konuşmalar içerisinde 2023 yılı içerisinde daha önce de belirttiğimiz gibi faiz arttırım hızlarında bir yavaşlamadan bahsederse arkadaşlar, altın ve gümüş ons bazında yukarı yönlü, hatta Bitcoin tarafında da yukarı yönlü sert hareketler, bir kısa süreli altın, gümüş ve Bitcoin tarafında ralliler görmeye başlarız. Borsa İstanbul tarafında gene bu türden ralliler, Avrupa borsalarında bu türden ralliler Powell'ın yapacağı bu açıklamayla birlikte görülme olasılığı yüksek. Büyük bir ihtimalle de tabi her zaman olumsuz tarafı da senaryolamak lazım. Olumsuz senaryonun yaşanacağı bir durumda ise arkadaşlar, bakın o durum ne olur? Powell bugün 0,75 bas puanlık bir faiz artışı yapar ise, bu piyasaların beklentilerinin dışında bir karar olacağından dolayı bu sefer dolar endeksinde bir güçlenme olur. Euro, sterlin, altın, gümüş ve bitcoin tarafında aşağı yönlü hareketler izleriz. Buradaki stratejimiz çok basit sevgili dostlarım. 0,50 bas puana kadar olan fiyatlamalar, açıklamalar altın, gümüş, bitcoin ve borsalar tarafında yukarı yönlü hareket getirir. 0,50 üzerindeki her türlü faiz artışı ise dolar endeksine yarar ve dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket getirir. Şimdi dolar endeksinde sizlerle birlikte önceden beri açıkladığım bir 103 puan seviyesi vardı. Bunu tabii kafamızdan sallamıyoruz bazı arkadaşların dediği gibi. Ve gördüğünüz gibi tam bu 103 puan seviyesine dolar endeksi iğneyi bıraktı. Burada hareketin, bakın arkadaşlar, şu an trend yönü olarak da dolar endeksinde aşağı yönlü hareketi zaten net bir şekilde burada sizlerle birlikte izliyoruz. Buradaki 103 puan seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler daha da hızlanabilir. Yani Powell'ın yapacağı bir 0,50 bas puanlık faiz artışıyla birlikte arkadaşlar buradaki hareket dolar endeksinde bir 101 puan civarına doğru geri çekilme beraberinde getirebilir. Tabi bunu sizlerle birlikte takipteyiz. Dolar endeksinde yön hala aşağı yönlü devam ediyor. Altın tarafında, gram altında hemen başlayalım. Gram altında özellikle beklentimiz olan bazı seviyeler var ve bu seviyeler doğrultusunda gram altında hareketlerine devam ediyor. Yükseliş beklentilerimiz içerisinde gram altında bizim ana hedef bölgesi olarak 1158 TL civarına doğru bir yukarı yönlü hareket beklentimiz mevcut. Ve bu 1158 TL civarına doğru da gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği hala öngörülerimiz dahilinde. Buraya yönlü devam ederken bizler için karşılaşacağımız direnç 1090 seviyesinde bulunan bir direnç ve buranın yukarı yönlü kırılıp 1117 Türk Lirası civarına doğru gram altında yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte bu akşam izleyebiliriz. Tabi bu durum demin anlattığım gibi altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü roket hareketlerini, yükselişlerini başlatacak olan hareketler Powell'ın ağzından çıkacak açıklamalara bağlı sevgili dostlarım. O yüzden bizlerin hala kısa hedef, şuradaki trend beklentimiz 1158 TL civarına doğru gidecek bir gram altın beklentimiz devam ediyor. Gümüş tarafına geçmeden önce hemen altın onsu da bir yapalım. Sonra gümüş ve dolar tarafına geçelim sevgili dostlarım. Altın ons tarafına baktığımız zaman 1800 dolar üzerindeki altın ons hareketleri gerçekten önemli olacak. Bu hareketler üzerinde kalındıkça zaten bizler için ne dedik? Burada bir 1858 dolar civarına doğru bu hareketlerin devam etmesi yönündeki beklentimiz mevcut. Burada da gene Powell tarafında
FED tarafından, ABD FED tarafından gelecek verilerle birlikte buradaki hareketin de 1858 dolar civarına doğru altın onsu yukarı yönlü devam edecek bir yükseliş trendi içerisine getirecektir. Oradan sonraki ikinci kademe hedefimiz de 1914 dolar seviyesine doğru altının onsunda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi yönünde olacak sevgili dostlarım. O yüzden buradaki oluşumu sizlerle birlikte takip ediyoruz ve buradaki oluşumun da zaten hedef bölgesine doğru kademeli bir şekilde altın onsunda da hareketler devam ediyor. Dolar Türk lirası bazına geçtiğimiz zaman dolar tarafında hareketler gene yatay bir seyirde devam ediyor. 18.65 civarlarına doğru bir yükseliş yönündeki hareketler yaşasak da bakın burada gene çubukları görüyorsunuz. Geçen gün 18.55 civarına doğru bir sarkma olsa da gene dolar tarafında bir toplanma hareketiyle birlikte 18.60 üzerinde dolar kurunu izledik. Dolar kurundaki hareketler yatayda devam ediyor arkadaşlar. Şimdi burada bir yukarı yönlü veya aşağı yönlü sizleri yönlendirme niteliğinde bir analiz yapmak istersek de dolar kurunda benim beklentim yukarı yönlü hareketlerin ilk etapta 18.75, bakın şuradaki 18.75 ve onun üzerinde de 19.50 civarına doğru yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi yönünde. Tabii bunun içinde 18.36 benim için çok önemli. Uzun zamandır aynı şekilde dolar kurunu takip eden arkadaşlarımız için analiz yapıyoruz. Ama buradaki fiyatların yatayda ve baskılama süreci içerisinde gitmesi analizdeki, teknik analizdeki hedef noktalarının gecikmesine sebebiyet veriyor. Burada en önemli etken gene enflasyon bazlı doların Türk lirası karşısında zayıf seyrinin devam ettiğini de söyleyebiliriz. Yani şu an enflasyon bazlı dolara baktığınız zaman sevgili dostlarım hala Türk lirası primli bir şekilde devam ediyor. Euro sterlin tarafına gene baktığınız zaman oradaki hareketlerin yukarı yönlü gitmesine rağmen dolar Türk lirasındaki hareketin TL lehine güçlü durduğunu da görebiliyoruz. Ama ilerleyen zaman içerisinde buradaki hareketin de gene Merkez Bankası tarafından kademeli bir şekilde dolarda yukarı yönlü seyri getirecektir diye düşünüyorum. Gümüş tarafına hemen geçelim. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşün ons tarafında güzel hareketler yaşanıyor. Gümüşün ons bazlı hareketleri 24 dolar seviyesine kadar ilerlemiş durumda. Şimdi 24.41 seviyesinde bir direncimiz gümüşün onsunda mevcut. Bu 24.41'i takip edeceğiz. Onun altındaki 23.65 seviyesi de destek konumuna gelmiş durumda. Bizler için burada ilk etapta ana hedef bölgesi olarak 25.60 bölgesindeki bir direnç ve 27 dolar 60 sent civarındaki bir ana hedef bölgemizde gümüşün ons tarafında sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bu seviyeler önemli olacak. Bugün Powell'la birlikte dediğim gibi ons bazlı altın ve ons bazlı gümüş tarafında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönündeki düşüncem mevcut. Gümüşü takip eden arkadaşlarımız da bu verdiğim seviyeleri takipte kalırlarsa kendileri açısından iyi olacaktır diye düşünmekteyim sevgili dostlarım. Gram gümüş tarafına da baktığımız zaman 12.70 bizler için her zaman önemli bir destek, kuvvetli bir destek. Artık burası kalıcı bir destek haline geldi. Yukarıda bizler için yakın zamandaki desteğimiz artık 14-10 seviyesinde bulunan destek bölgesi oldu. Oranın direnç bölgesi de ilk etapta takip edeceğimiz 14.55. Bant aralığı olarak Forex ve Biyopçu arkadaşlarımız da 14 lira 10 kuruş ve 14 lira 55 kuruş destek ve direnç noktalarını takipte kalsınlar. Bu iki destek ve direnç noktası onlar için faydalı olacaktır. Burada kısa vadede 15.26 ve ana hedefte de 16 lira 40 kuruş civarındaki bir gümüşün hareketleri beklentilerimiz dahilinde olacak sevgili dostlarım. Burada da gümüş gram takip eden arkadaşlarımız bu konulara dikkat etsinler. Euro Türk lirasına baktığımız zaman güçlü seyir devam ediyor. Dolar endeksindeki zayıf seyirle birlikte buradaki dolar endeksine dahil olan ana para birimlerinden biri de euro olduğuna göre eurodaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Euro'da ana hedefe kısa bazlı benim verdiğim ana hedef bölgesine yaklaşılmış durumda. Euro'da 20.04 benim için kısa vadedeki bir ana hedef bölgesiydi ve bu ana hedef bölgesini hala daha takip ediyoruz. Yukarıda 19.68 artık bir destek konumunu almış durumda. Eurocu arkadaşlar dikkat etsinler. Çünkü 19.68 ve benim kısadaki ana hedef bölgem 20.04 bölgesi önemli olacak. 20.04 bölgesi içerisinde kalıcı olabilecek mi, tutunabilecek mi? Euro'yu burada izleyeceğiz. Tutunamazsa geri çekilme 19.68, 19.46 seviyesine doğru devam edebilir. 20.04'te kalıcı olabilirsek de arkadaşlar bu sefer güçlü seyir daha sert bir şekilde 21 lira 16 kuruş seviyesine doğru Euro'da yukarı yönlü hareketleri
devam ettirebilir. 20.04 Euro takip eden arkadaşlarımızın dikkatlice takip etmesi gereken bir bölge ve seviye. Sterlin Türk Lirası tarafına baktığımız zaman sterlinde de gene güçlü seyir devam ediyor. Burada 23.08 seviyelerinde bir sterlin ve 23.15 direncine çok yakın bir sterlin sizlerle birlikte izliyoruz. İlk burada direnciniz, takip edeceğiniz direnç 23.15 direnci olacak. 22.85 hala daha bizler için kuvvetli bir destek. Önünde aşması gereken 23.15 direnci mevcut. 23.15 direncinin aşılması durumunda sterlin 23 lira 60 kuruş seviyesinde bulunan ana hedef bölgesine doğru hareketlerini devam ettirecektir. Burada da ana hedef bölgemiz 23.60. Buraya da çok yakın durumlarda seyreden bir sterlin Türk lirası sizlerle birlikte takip ediyoruz. Bitcoin tarafına baktığımız zaman Bitcoin'deki hareketler de videonun başında anlattığım gibi Bitcoin'ciler de videonun başını iyi bir şekilde seyretsinler. Burada kısada 18.000 dolar hedefim vardı ve dediğimiz gibi noktasal olarak 15.000'den 18.000 dolara doğru Bitcoin'de yukarı yönlü noktasal atış tahminimiz gerçekleşmiş durumda. Bitcoin burada durur mu? Arkadaşlar bakın Bitcoin burada durmayabilir. Daha yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir. Bu tamamen bugün Powell'ın ağzından çıkacak kelimelere ve cümlelere, açıklamalara bağlı. Bitcoin'deki yukarıdaki hareket devam edebilir. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için bakın şurası 17.850. Şurası artık bir destek konumuna gelmiş durumda. Bu desteği takip edin. Buranın en kısadaki destek bölgesi ise arkadaşlar 18.095 seviyesinden geçen alan. Buradaki hareketler 18.900 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü daha devam edebilir. Bakın burası önemli olacak. Bu 18.900. Burayı kırabilir ise, bu 18.900'ü kırabilir, buradaki trendin üzerine yerleşebilir ise Bitcoin'de işte o zaman biz yukarı yönlü hareketlerin daha da sertleşeceğini sizlerle birlikte göreceğiz. Ama ilk etapta diyorum ki bu 18.900 üzerine Bitcoin'in yerleşmesi şart. Ve aşağıdaki şu destekte de tutunum önemli olacak. Bu destekte 17.850 dolardan geçen destek. Yukarıda 18.900, kısa bazda 17.850. Bu iki aralık çok önemli. 18.900'ün üzerine atabilir ise tekrardan bu yükseliş trendi daha da net bir şekilde belirgin bir hal alacak. Trend olarak baktığınız zaman yatay yukarı yönlü hareket trendini burada 4 saatlik grafikte sizlerle birlikte zaten izliyoruz arkadaşlar. Yani trend yönü olarak yatay yukarı yönlü hareketi hala da bize veriyor. Buradaki trend değişirse bunu tekrardan sizlerle burada paylaşırım ama şimdilik yatay yukarı yönlü trend 18.900 dolar seviyesine doğru hareketin devam edeceğini bizlere gösteriyor. O yüzden bu 18.900 seviyesi önemli olacak. 18.600 kısa vadede gitmesi gereken bir direnç ve onun üzerinde de 18.900 direncini Bitcoin'deki arkadaşlar dikkatli bir şekilde takipte kalacaklar. Evet, sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Fed'in bugünkü kararlarıyla ilgili analizlerimizi de yaptık. Anlayabileceğiniz türden bir video olduğunu düşünerekten ben hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza beğeni atmayı, kanalıma abone olmamış arkadaşları da mutlaka kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Ayrıca videolarımızı Facebook, Twitter, Instagram gibi hesaplarınızda paylaşırsanız da kanalımıza katkınız daha fazla olur sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.